1817 yılında Massachusetts'in Concord kasabasında Amerikan tarihinin en gürültüsüz ama en inatçı adamlarından biri doğar. Henry David Thoreau. Ne bir general, ne bir politikacı, sadece hayır demeyi bilen bir insan. Thoreau hayatı boyunca neredeyse hiç Concord'dan ayrılmaz. Gezgin bir beden değil, derinleşen bir zihindir o. Doğayı seyretmekten çok onunla aynı hizada yaşamayı öğrenir. 1837'de Harvard'dan mezun olur. Ama hiçbir zaman örnek öğrenci değildir. Ezberle değil, sorguyla ilgilenir. Okul biter, sistemle mesafesi hiç kapanmaz. Transandantalizmle tanışır ve hayatının yönünü değiştiren isim Ralph Waldo Emerson. 1841'de Emerson'un evine taşınır. Dost, akıl hocası ve zihinsel yoldaşı olur. Öğretmenlik yapar ama öğrencilerini dövmeyi reddettiği için sorun çıkar. Sonra kardeşiyle özel bir okul açar. Dayaksız eğitim uygular ve başarılı olur. Sistemle ilk açık çatışma burada başlar. Kardeşinin ölümü her şeyi durdurur. Okul kapanır, Thoreau içe çekilir. Toplumla değil, kendisiyle baş başa kalmaya başlar. 1845'te radikal bir karar alır. Walden Gölü kıyısında kendi yaptığı kulübeye taşınır. Ama bu bir kaçış değil, bilerek, isteyerek yapılan bir deneydir. 2 yıl boyunca doğayla iç içe yaşar. Az eşya, az tüketim, çok düşünce. Sonradan yazacağı Walden, modern toplumun en sert ama en sakin eleştirilerinden biri olur. Thoreau'ya göre sorun yoksulluk değil fazlalıktır. İnsan sahip olduklarının esiri olur. Modern hayat insanı doğadan değil kendinden koparır. Meksika Savaşı'nı haksız bulur, köleliği beslediğini düşünür, vergi ödemeyi reddeder, bir gece hapse girer ama o gece tarihe geçecek bir metnin doğuşudur. Thoreau'nun vergi direnişi sadece bir protesto değildi. Köleliği besleyen bir devlete ortak olmayı reddediyordu. Onun için mesele yasa değil vicdandı. 1849'da sivil itaatsizlik yazılır. Mesaj nettir. Haksız olduğunu bildiğin bir yasaya uymak, ahlaki bir erdem değildir. Vicdan, devletten önce gelir. Bu fikirler yalnız kalmaz. Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King. Silahsız direnişin felsefi zemini burada atılır. Bireysel bir hayır, kolektif bir harekete dönüşür. Thoreau devletsizliği savunmaz, kötü yönetime karşı durur. Daha adil bir düzen ister. Sorunu yıkmakta değil, vicdanla düzeltmektedir. 1862'de Concord'da tüberkülozdan ölür. Ardında yüksek sesli sloganlar değil, derin cümleler bırakır. Ve belki de en iyi özeti şu söz yapar. Omzuma konan bir serçe, beni taşıyabileceğim tüm apoletlerden daha seçkin kıldı.